Merhaba arkadaşlar, Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursumuza hoş geldiniz. Ben kanalıma bir tür internet kursu diyorum. Çünkü burada videolarımızı takip ettiğiniz, kanalıma abone olduğunuz takdirde çok çeşitli el sanatları, teknikleri öğrenebilecek ve sanata dair birçok şey bulabileceksiniz. Ben en çok tamamen kendime ait tasarımların tariflerini sizlere vereceğim. Böylelikle sizlerin de hiç kimsede olmayan tek tasarım ürünleriniz olabilecek. Gördüğünüz gibi atık malzemeleri değerlendiriyoruz. Mesela elimde gördüğünüz bu Winlex deri parçası benim hiçbir zaman atmadığım eşyalarımdan, eski çantalarımdan birisinden kalan parça. Yine aynı şekilde atmadığım deri parçalarından birisi ve bu hakiki deri arkadaşlar. Burada 20'lik misina diyoruz biz buna. Yani ince bir misinamız var. Bu bantı nasıl kullanacağımı videoda göreceksiniz. Doğal taş boncuğum var. Yapıştırıcım, kalemim, makasım ve herhangi bir karton parçası var burada. Ben bu videoda size deriden yüzük yapımı tarif edeceğim. Her türlü sanat ve üretim işleri insana terapi gibi gelir arkadaşlar ve daha keyifli hale ben inekli kahvemle getireceğim. Bu kahveye neden inekli dediğimi de ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. İlk önce Winlex'lerimizle işe başlayacağım. Yüzüğü parmağımıza geçireceğimiz kısmı ayarlayacağız. Bunun için ortalama 1,5-2 santim yeterli. Öylesine bir ölçü alıyorum. Tam şu şekilde parmağımı saracak şekilde ama biraz bol bırakacağım. Çünkü daha buna bir deri parçası daha ekleyeceğiz. Bu parçasından tam bu parçaya göre ve ortasında kalacak şekilde biraz ince keseceğim. Buraya yapıştıracağım. Sonra diğer yüzü için de bir deri parçası kesmem lazım ama düzgün olması için ilk önce deriye yapıştıracağım. Bunun üzerine bir ağırlık koyacağım. Biraz kuruması ve sağlam olması için. Evde herhangi bir ağırlıktan faydalanabilirsiniz. Ben boncuk kutularını koydum. Şimdi gelelim yüzüğün üst kısmına, yani en önemli yerine. Bunu nasıl tasarlayacağım? Ben burada bir doğal taşım var. Onu böyle ortada kullanmak istiyorum. Sonra böyle ahşap boncuklarım var. Şöyle polyester boncuklarım var. Bunları hazırladım sizin için. Şöyle yakından göstereyim. Şu boyutta istiyorum yüzüğü. Ben böyle büyük yüzükleri çok seviyorum. O yüzden bunu ölçü olarak kullanacağım. Arkadaşlar bu tam çizgiden kesmeyeceğim ben bu üst deriyi. Tam çizgiden olmayacak. Biraz 2 milim kadar etrafından dolanacağım. Çünkü işleme yaptığımız zaman bazen şekilde kaymalar olabiliyor. En son düzeltmeleri yaparken bize bir mesafe kalsın. Artık kurumuş olan yüzük altlığımızı alıyorum. Etrafından kesiyorum. Az önce biraz mesafe bırakmıştık. Şimdi tam olmasını istediğim boyutta keseceğim. Tam şuraya denk geliyor. Ucu ucuna dikeceğiz. Şimdi bu boyutta Winlex deri parçası keseceğim. Arkadaşlar yüzük halkamızın üzerine bu parçayı dikeceğim. İlk önce böyle parmağımıza gelecek olan kısmını hazırlamış oluyoruz böylelikle. Bunun için ince 20'lik misinamı kullanacağım. Şuradan da ince boncuk iğnemi seçiyorum. İğnemi gizlemek için şu iki derinin arasından batacağım.
yaparken bayağı ellerim terledi. Biraz ellerimin terini atarken kahvemizin neden inekli olduğunu size gösterebilirim. Evet, tanıştırayım. Benim el işlerimi yaparken hep keyifle bana eşlik eden inekli kahvem. Evet, yüzümüzün alt kısmı hazır. Şimdi burayı da böyle daha sertleştirmek için karton kullanacağım. Şimdi kurumasını bekleyeceğim sağlam yapışması için. Bekledikten sonra bunu da buraya yapıştırıyorum. Fazlalıkları kesiyorum. Gelelim tasarım kısmına. Bunun tam ortasına ilk önce bu doğal taşımı dikeceğim. Tam ortaya diktikten sonra sağlam olsun diye 2 defa geçirdim ben. Ahşap boncukla kenarlarından bir çerçeve yapmak istiyorum. Bunun için bir boncuk dikme tekniğini de sizlere tarif etmiş olacağım. Gördüğünüz gibi boncuğun 1 milim kenarından iğnemi batırıyorum. Ahşap, bir polyester, sonra bir ahşap boncuk daha alıyorum. Bir polyester boncuk daha. Bu şekilde 4 boncuğumu aldım. Ne çok sıkı ne çok gevşek, tam boncukların bittiği yere iğnemi batırıyorum. Arka kısımdan tam şu 2 boncuğun arasına denk gelecek şekilde bir geri dönüş yapıyorum. Bu 2 boncuğun içinden geçiriyorum. Tekrar bir ahşap, bir polyester, bir ahşap, bir polyester aldım. Önce diktiklerimin devamına getirdim. Bakın şu şekilde ayarlıyorum. Tam boncukların bittiği yere iğnemi batırıyorum. Geri dönüyorum. Alt kısmından geri dönüyorum. Boncuktan tekrar geçiriyorum. Ve böyle devam edeceğim. Bunların içinden de misinamı birkaç defa geçirip sağlamlaştırdıktan sonra derinin alt kısmına düğüm atıyorum. Tamamlanmak üzere. Önceden hazırladığımız yüzük altlığıyla bu sefer bu üst kısmı yapıştıracağız. Bekledikten sonra yapıştıracağım. Şu şekilde yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi üst kısımda biraz fazlalık bırakmıştık. Şimdi o fazlalık ne işimize yarayacak? Onu anlatacağım. Biraz daha kurusun bu şekilde. Arkadaşlar yüzük yeterince kurudu. Şimdi gelelim son işlemimize. Son işlemde çakmakla ben bu derinin kenarlarını yakacağım. Bu Winlex deriyle mümkün değil, olmaz arkadaşlar. Sakın Winlex deriyle denemeyin. Hakiki derinin sadece kenarlarını yakabiliriz. Ben bu yakma görüntüsünü çok sevdiğim için zaten bu kısımlarda biraz boşluk bıraktım. Winlex deriye değdirmeden bunu yakacağız. Umarım güzel olur. Abone olursanız birçok el işi, el sanatı tekniğini öğrenebilirsiniz. Ve öğrenmek istediğiniz teknikler varsa, el işi teknikleri yorumlarda belirtirseniz bu kanala birlikte şekil verebiliriz. Abone olma tuşuna basarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Böyle gördüğünüz gibi yakma işlemi otantik, eskitme bir hava verdi. Yüzüğüm hazır. Sizlere sanat dolu, üretken, güzel günler diliyorum arkadaşlar.